Bazı yaralar gözle görülmez. Bir insanın sessizce taşıdığı acıyı fark edemezsiniz. Onun neşeli gülümsemesi, yaptığı espriler, sıradan sohbetleri, hepsi normal gibi görünür. Ama geceleri düşüncelerine boğulurken, geçmişin ağırlığını sırtında taşırken, içten içe tükenirken kimse yanında değildir. Bazen insanlar en büyük savaşlarını sessizlik içinde verir. Yaşadıkları hayal kırıklıkları, ihanetler, kaybedilen güven. Tüm bunlar bir insanın iç dünyasında derin izler bırakır. Ve çoğu zaman farkında olmadan bu izler davranışlarına yansır. Belki de siz de kendinizde bazı değişimler fark ediyorsunuzdur. Artık eskisi kadar güvenememek, insanlara mesafeli olmak, bazen aşırı tepkiler vermek ya da tam tersine hiçbir şey hissetmiyormuş gibi davranmak. Bunların neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Kalbi kırık insanlar bazı ortak özellikler taşır. Bu video boyunca bu özellikleri tek tek ele alacağız. Ama sadece burada durmayacağız. Çünkü bu belirtileri görmek önemli olsa da asıl mesele bunlarla nasıl başa çıkacağınızı bilmek. İşte bu yüzden videonun sonuna doğru size bu duygusal yükü nasıl hafifletebileceğinizi ve kırık bir kalbin ağırlığını nasıl taşıyabileceğinizi anlatacağım. O yüzden eğer bu konunun sizin için anlamlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Belki farkında olmadan kendinizde bazı şeyler bulacaksınız. Belki de bir zamanlar yanınızda olup neden değiştiğini anlayamadığınız birini daha iyi tanıyacaksınız. Ama ne olursa olsun bu video sadece kırgınlıkları anlamakla kalmayacak, aynı zamanda o yükü nasıl bırakabileceğinizi de gösterecek. Öyleyse başlayalım. 1. Sessizleşmek ve içe kapanmak. Bazen bir insanın iç dünyasında büyük bir fırtına kopar ama dışarıdan tek bir rüzgar bile esmez. Bir zamanlar enerjik, konuşkan, neşeli biri bir anda sessizleşir. Espriler azalır, sohbetler yüzeysel hale gelir, kalabalık içinde bile kendini geri çeker. Çünkü kırılan bir kalp genellikle ilk olarak sessizleşerek kendini korumaya alır. İçine kapanan biri çoğu zaman bilinçli bir karar vermez. Bu bir tercih değil, kendini savunma mekanizmasıdır. Hayal kırıklıkları, ihanetler veya derin bir kayıp insanı farkında olmadan izole eder. Konuşmak eskisi kadar kolay gelmez. Çünkü kelimeler artık yeterli değildir. Bir şeyler anlatmak istese bile anlaşılmayacağına inanır. Daha önce duygularını paylaştığı insanlardan darbe yemişse artık içine çekilmenin en güvenli yol olduğunu düşünür. Sessizleşmek sadece kelimeleri azaltmak değildir. Aynı zamanda iç dünyasına çekilmek, daha çok düşünmek, geçmişi tekrar tekrar gözden geçirmek anlamına gelir. Bir zamanlar başkalarına anlattığı şeyleri artık sadece kendisiyle konuşur. İç sesleri dışarıdaki dünyadan daha baskın hale gelir. Bir karar alırken kimseye danışmaz. Çünkü kimse zaten anlamayacak diye düşünür. Ama burada önemli bir fark var. Sessizlik her zaman kötü değildir. Stoacılar için sessizlik, içsel güç kazanmanın bir yoludur. Marcus Aurelius, kendi içine dön ve kendi ruhunu dinle. Orada gerçek gücü bulacaksın der. Sessizleşmek bazen bir çöküş değil, yeni bir başlangıç olabilir. Önemli olan bu sessizliği nasıl değerlendirdiğinizdir. Eğer içe kapanmak sadece acıyı büyüten bir döngüye dönüşüyorsa, işte o zaman tehlikelidir. Ama eğer sessizlik kendini yeniden tanıma, düşüncelerini toparlama ve hayata farklı bir gözle bakma fırsatı sunuyorsa, bu bir güç haline gelebilir. Kalbi kırık bir insanın sessizleşmesi, onun artık kimseyi umursamadığı anlamına gelmez. Aksine, belki de her zamankinden daha fazla şey hissediyordur. Ama artık bu hisleri dışarıya göstermek istemiyordur. Çünkü bir kez anlaşılamamanın acısını yaşadıysa, ikinci kez bunu göze almaz. Peki, sessizleşen bir insan ne yapmalı? İçine kapanmak, bazı duyguları işlemek için gereklidir. Ama bu süreç uzadıkça, insan kendi iç hapishanesini oluşturabilir. İşte bu yüzden Stoacılar, sessizliği bir araç olarak kullanmayı önerir. Konuşmamak bir tercih olabilir ama iç dünyanızla sağlıklı bir ilişki kurmak çok daha önemlidir. Eğer sessizlik sizi güçsüzleştiriyorsa, o zaman bir adım geri atıp kendinize şu soruyu sormalısınız. Bu sessizlik bana gerçekten iyi geliyor mu, yoksa sadece kaçıyor muyum? 2. Geçmişi sürekli düşünmek.
Zihin bazen bir hapishaneye dönüşebilir. Özellikle de geçmişe takılı kaldığında. Kalbi kırık insanlar için en büyük savaşlardan biri, geçmişte yaşananları tekrar tekrar düşünmektir. Gündüzleri fark edilmese de, geceleri sessizliğin içinde eski anılar canlanır. Acaba farklı davransaydım her şey daha mı iyi olurdu? Düşüncesi zihinlerinde döner durur. Geçmişin gölgesi, bugünü aydınlatması gerekirken bazen önlerine düşen bir engel haline gelir. Bir hata mı yaptılar? Daha dikkatli mi olmalıydılar? O kişi gerçekten gitmeyi hak etti mi? Yoksa yanlış zamanda yanlış bir şey mi söylediler? Kırık bir kalbin en tehlikeli alışkanlıklarından biri, geçmişi değiştiremeyeceğini bile bile onu yeniden yazmaya çalışmaktır. Olanları tekrar tekrar analiz eder, kendine yeni senaryolar kurar ve farkında olmadan zihnini esir eder. Ama işin acı yanı şu, geçmişi ne kadar düşünürseniz düşünün, değiştiremezsiniz. Bir stoacının anlayışıyla bakarsak, kontrol edemediğiniz şeylere odaklanmak, boşa kürek çekmektir. Epiktetos bu konuda net bir çizgi çizer. Bizi üzen şeyler, olayların kendisi değil, onlara verdiğimiz anlamdır. Geçmişin, bugüne olan etkisini belirleyen şey, onu nasıl yorumladığınızdır. Geçmişin yükünü taşımak, bir çuval dolusu taşla yokuş yukarı yürümeye benzer. Yol boyunca neden bu kadar ağır olduğunu sorgularsınız ama o taşları bırakmak aklınıza gelmez. Oysaki bırakabilmek özgürlüktür. Geçmişi unutmak değil, ondan ders alarak serbest bırakmaktır. Kırılan bir kalp, ancak yüklerinden kurtulduğunda iyileşmeye başlar. Peki, sürekli geçmişe takılı kalmanın bir çözümü var mı? Stoacılar, geçmişi olduğu gibi kabul etmenin ve onun üzerinde düşünerek kendini hırpalamak yerine bugüne odaklanmanın en güçlü yol olduğunu söyler. Marcus Aurelius, şu an içinde bulunduğun zaman dışında hiçbir şeye sahip değilsin diyerek bizi şimdiye dönmeye çağırır. Çünkü hayat, geçmişte değil, şu anda yaşanıyor. Öyleyse kendinize şu soruyu sorun. Geçmişi bu kadar düşünmek size ne kazandırıyor? Eğer tek yaptığı şey sizi yıpratmaksa, artık onu serbest bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. 3. Duygularını bastırmak. Bazı insanlar hissettikleri her şeyi açıkça gösterir. Sevinçlerini, öfkelerini, hayal kırıklıklarını olduğu gibi yaşarlar. Ama kalbi kırık insanlar genellikle farklı bir yol seçer. Duygularını bastırmak. Çünkü eğer acıyı göstermezlerse kimse fark etmez. Fark edilmezse de zayıf görünmezler. Bu yüzden dışarıdan her şey yolunda gibi görünür. Ben iyiyim derler, gülümserler. Hatta bazen eskisinden bile neşeli görünmeye çalışırlar. Ama içlerinde bastırılmış duygular birikir. Öfke, üzüntü, hayal kırıklığı. Hepsi içten içe kaynayan bir volkan gibi derinlere gömülür. Ancak duygular bastırıldığında yok olmaz. Sadece bir süreliğine ertelenir. Sonunda bir noktada patlak verirler. Bazen aniden gelen bir öfke patlamasıyla, bazen bir gecede uykusuz kalıp geçmişi düşünerek, bazen de yıllar sonra fark edilen bir iç boşluk hissiyle. Stoacılar duyguları tamamen yok saymazlar. Aksine, duyguların bir gerçek olduğunu ama onların bizi kontrol etmesine izin vermememiz gerektiğini söylerler. Epiktetos, başkalarının ne yaptığı seni ilgilendirmez, önemli olan senin buna nasıl tepki verdiğindir der. Bir duygu ortaya çıktığında onu reddetmek yerine onu anlamak ve yönetmek gerekir. Çünkü bastırılan her duygu günün birinde daha güçlü bir şekilde geri döner. Duygularını bastıran biri bir noktadan sonra kendini bile kandırmaya başlar. Ben artık umursamıyorum diyebilir. Ama gerçekten umursamıyor mu, yoksa bu sadece bir savunma mekanizması mı? Duygularını ifade etmeyen biri, çevresi tarafından da yanlış anlaşılır. Ne kadar güçlü, hiçbir şeyden etkilenmiyor derler. Ama gerçek şu ki, hissettiklerini bastırmak güçlü olmak değildir. Asıl güç, o duygularla yüzleşebilmekte yatar. Eğer sürekli duygularınızı bastırıyorsanız, kendinize şu soruyu sorun. Bu sizi gerçekten daha güçlü mü yapıyor, yoksa sadece içsel yaralarınızı daha derine mi gömüyor? Çünkü duygularınızı ne kadar gizlerseniz gizleyin, en çok kendinizden saklanamazsınız. 4. İnsanlara güvenmekte zorlanmak. Güven, bir kez sarsıldığında eski haline dönmesi zor olan bir şeydir. Kalbi kırık insanlar için en büyük zorluklardan biri yeniden güvenmektir.
Çünkü bir kez hayal kırıklığına uğradıklarında bunu tekrar yaşamaktan korkarlar. Bir zamanlar içlerini açtıkları, en derin sırlarını paylaştıkları insanlar tarafından incitildiklerinde bu sadece bir olay olarak kalmaz. Zihinleri bu durumu bir örnek olarak alır ve gelecekteki tüm ilişkilerinde bir tehdit olarak görmeye başlar. Buna daha önce izin verdim ve sonuçlarını gördüm. Bir daha asla aynı hatayı yapmayacağım diye düşünürler. Bu yüzden yeni insanlara karşı temkinli olurlar. En iyi niyetleri bile şüpheyle karşılayabilirler. Ama bu noktada fark edilmesi gereken bir şey var. Her insan aynı değildir. Bir kişi güveninizi kötüye kullandı diye herkesin aynı olacağını düşünmek kendini koruma içgüdüsünden kaynaklanır. Fakat bu aynı zamanda gerçekten değerli olabilecek bağlantıları kaçırmaya da sebep olabilir. İnsanlara güvenmekte zorlanan biri genellikle kendini bir duvarın arkasına hapseder. Bu duvar onları dış dünyanın tehlikelerinden koruyabilir ama aynı zamanda sevgi, dostluk ve anlamlı ilişkilerin de içeri girmesine engel olur. Hayatı boyunca kimseye tam anlamıyla güvenmemek, insanı yalnızlığa sürükleyebilir. Peki, bir daha kimseye güvenmeden yaşamak mümkün mü? Evet, mümkündür. Ama bu gerçekten mutlu bir yaşam sunar mı? İşte burada durup düşünmek gerekir. Geçmişte yaşanan ihanetlerin, gelecekteki her ilişkiyi belirlemesine izin vermek ne kadar adil? Stoacılar için bu sorunun cevabı nettir. Hayatta en büyük özgürlük, geçmişin esiri olmamaktır. 5. Kendi değerini sorgulamak. İnsanın kalbi kırıldığında, en büyük savaşı dış dünyayla değil, kendi içinde başlar. Değersizlik hissi, fark edilmeden insanın içine sızar ve zamanla kök salar. Bir şeyleri yanlış yaptığına inanır, ben yeterli değil miyim diye sorgular. Daha farklı olsaydım, belki işler böyle gitmezdi. Düşüncesi zihnine yerleşir ve kendini suçlamaya başlar. Oysa bu bir yanılgıdır. İnsan, başkalarının ona nasıl davrandığına göre kendi değerini belirleyemez. Ama kalbi kırık biri bunu fark etmekte zorlanır. Özellikle bir ihanet, terk edilme ya da büyük bir hayal kırıklığı yaşadıysa, olayın sorumluluğunu tamamen üzerine alabilir. Belki ben eksiktim diye düşünür. Ama bu düşünce kalıcı hale geldiğinde zamanla özgüvenini kaybeder ve değersiz hissetmeye başlar. Stoacılar için insanın kendi iç dünyasını nasıl gördüğü, dış dünyanın ona sunduğundan çok daha önemlidir. Seneca şöyle der: "Başkalarının gözünde kim olduğun değil, kendi gözünde kim olduğun seni tanımlar." İnsan kendini sadece başkalarının değerlendirmelerine göre şekillendirirse, en küçük bir olumsuz yorum bile ruhunda derin yaralar açabilir. Ama kendi değerini, dış koşullara bağlı olmadan tanımlayan biri, hangi durumda olursa olsun içsel gücünü koruyabilir. Kırık bir kalp, insanın içindeki en güzel tarafları bile sorgulamasına neden olabilir. Ben sevilmeye değer miyim? Gerçekten yeterli miyim? Başkalarının hayatında bir anlamım var mı? Ama bu soruların cevabı dış dünyada değil, insanın kendi içinde bulunur. Çünkü değer, başkalarının onayına bağlı bir şey değildir. Bir insanın değeri, yaşadığı hayal kırıklıklarından ya da geçmişte maruz kaldığı yanlışlardan etkilenmemelidir. Peki, değersizlik hissi nasıl değişir? Öncelikle, başkalarının bize nasıl davrandığının, bizim kim olduğumuzu belirlemediğini anlamak gerekir. Bir insanın hayatına kattığı anlam sadece başkalarının takdirine dayanıyorsa bu kırılgan bir temel olur. Gerçek değer, insanın kendi gözünde kazandığıdır. Başkalarının bizi nasıl gördüğünü kontrol edemeyiz ama kendimize nasıl baktığımızı her zaman değiştirebiliriz. 6. Daha derin düşünmeye başlamak. Kalbi kırık insanlar için dünya eskisi gibi değildir. Daha önce dikkatsizce geçen zamanlar artık daha fazla sorgulanır. Bir olayın anlamı, bir insanın gerçek niyeti, geçmişteki hataların nedeni. Hepsi daha fazla analiz edilir. Çünkü acı insanı düşündürür. Eskiden üzerinde hiç durulmamış şeyler artık derinlik kazanır. Hayatın anlamı, ilişkilerin doğası, insanların gerçek yüzleri. Kırılan bir kalp, insanı farkında olmadan daha felsefi bir bakış açısına yönlendirir. Ama bu derin düşünceler bazen bir farkındalık kazandırırken, bazen de çıkışsız bir sorgulama döngüsüne dönüşebilir.
Neden böyle oldu? Her şeyin anlamı ne? İnsanlara gerçekten güvenmek mümkün mü? Sorular çoğalır ama cevaplar eksik kalır. Stoacılar, düşüncenin gücünü her zaman vurgularlar. Ancak önemli olan, düşüncenin bir amaç taşımasıdır. Eğer düşünmek sadece geçmişin yaralarını deşmek için yapılıyorsa, bu insanı ileri götürmek yerine bir noktada sıkıştırır. Marcus Aurelius, "Zihnin seni yönetsin ama seni esir almasın." der. Yani düşünmek faydalıdır. Ancak bir noktada düşüncelerin içinde kaybolmak, insanın kendi zihniyle mücadele etmesine neden olabilir. Derin düşünmek, dünyayı daha iyi anlamayı sağlar. Ama sürekli geçmişi, insanları ve olayları sorgulamak bazen gereksiz bir yük haline gelir. Kalbi kırık biri, farkında olmadan kendini zihinsel bir çıkmaza sokabilir. Hayatı daha iyi anlamaya çalışırken hayattan kopmaya başlayabilir. Peki, buradaki denge nasıl sağlanır? Derin düşünmek, anlam arayışı içinde olmak kıymetlidir. Ama bunu sağlıklı bir şekilde yapmak gerekir. Sürekli geçmişi analiz etmek değil, geleceğe dair bir yol çizebilmek önemlidir. Stoacılar için esas mesele, düşüncelerin insanı kontrol etmemesi, aksine insanın düşüncelerini yönlendirebilmesidir. Çünkü gerçek huzur, olayları fazlasıyla analiz etmekte değil, onlarla nasıl başa çıkılacağını bilmektedir. 7. Her şeyi hafife almak ya da umursamaz görünmek. Bazı insanlar acılarını açıkça yaşar, bazıları ise tam tersine hiçbir şey olmamış gibi davranır. Kalbi kırık birinin zamanla geliştirdiği en belirgin savunma mekanizmalarından biri de budur. Her şeyi hafife almak, sanki hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi görünmek. Bir zamanlar önem verdiği şeylere artık kayıtsız kalabilir. İnsanların ne söylediği, neler olup bittiği, hayatındaki değişimler. Eskiden onu etkileyen şeyler artık ilgisini çekmez. Çünkü yaşadığı hayal kırıklıkları, ona büyük beklentilerin büyük acılara yol açtığını öğretmiştir. Bu yüzden duygularını küçümsemeye, olayları fazla umursamadan geçiştirmeye çalışır. Bana ne? Herkes zaten çıkarını düşünür. Önemli değil, nasıl olsa geçer. Ama gerçekten böyle mi hissediyor, yoksa bu sadece bir savunma mı? Stoacılar için hayata karşı duyarsızlaşmak, gerçek bir çözüm değildir. Onların öğretileri, olaylara gereğinden fazla anlam yüklememeyi ve dış etkenlere bağımlı olmamayı önerir. Ancak bu, tamamen umursamaz birine dönüşmek anlamına gelmez. Epiktetos, önemli olan başımıza ne geldiği değil, bizim ona nasıl tepki verdiğimizdir der. Bir stoacı için güçlü olmak, hissetmemek değil, hissettiklerini kontrol edebilmektir. Her şeyi hafife alan biri, aslında içindeki kırılganlığı saklamaya çalışır. Zihninde şu düşünce oluşur: eğer hiçbir şey umurumda değilse, o zaman tekrar incinmem de mümkün olmaz. Ama duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun, içeride taşınan acı hiçbir yere gitmez. Çünkü duygular bastırıldığında yok olmaz, sadece derinlere gömülür. Peki, bu noktada ne yapılmalı? Önemli olan, gerçekten ne hissettiğini dürüstçe kabul etmek. Kırgınsanız, bunu görmezden gelmek yerine anlamaya çalışın. Umursamaz gibi davranmak yerine, gerçekten neyi önemsediğinizi keşfetmek daha güçlü bir adımdır. Çünkü hayatı tamamen hafife almak, bir korunma yöntemi değil, insanın kendi gerçekliğinden kaçışıdır. 8. Bağlanma sorunları yaşamak. Kalbi kırık bir insan için en büyük korkulardan biri, tekrar aynı acıyı yaşamaktır. Bu yüzden yeni insanlara yaklaşırken mesafeli olur, fazla bağlanmaktan kaçınır. Ne kadar samimi gözükse de, içinde hep bir geri çekilme isteği vardır. Çünkü geçmişte yaşadığı kayıplar ona bir ders vermiştir. Kimseye fazla güvenme, kimseye fazla bağlanma. Bu yüzden ilişkilerinde belli bir sınır koyar. Çok sevse bile bunu tam olarak göstermez. Bağlanmaktan korktuğu için duygusal yakınlık kurmaktan kaçınır. Birine değer vermeye başladığında zihninde bir uyarı çalar. Eğer bağlanırsan incinme ihtimalin de artar. Bağlanma korkusu sadece romantik ilişkilerde değil, dostluklarda da kendini gösterir. İnsanlarla güçlü bir bağ kurmaktansa mesafeli kalmayı tercih eder. Çünkü derin ilişkiler kurmak aynı zamanda incinme ihtimalini de beraberinde getirir. Stoacılar için duygusal bağlılık,
en büyük özgürlük kayıplarından biridir. Epiktetos, bağlandıkların seni esir alır diyerek, insanın kontrol edemediği şeylere fazla yatırım yapmasının bir tür tutsaklık olduğunu söyler. Ancak burada önemli bir denge vardır. Bağlanmamak, insanın duygusal olarak tamamen izole olması gerektiği anlamına gelmez. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve tamamen yalnız yaşamak, uzun vadede içsel bir boşluk yaratabilir. Bağlanmaktan korkan biri aslında kendini korumaya çalışıyordur. Ama bu korunma duvarları zamanla bir hapishaneye dönüşebilir. İnsanlar hayatına girer ama gerçekten dokunamaz. Derin ilişkiler kurmak istese bile bilinçaltı onu sürekli geri çeker. Peki bu durumda ne yapmak gerekir? Önemli olan bağlanmanın getirdiği riski kabul etmek ama bunu bir tehdit olarak görmemektir. Bağlı olmak ile bağımlı olmak arasında bir fark vardır. Bir insanı sevmek, ona güvenmek, ona değer vermek zayıflık değildir. Asıl mesele bu sevgiyi ve bağımlılığı kontrol altında tutabilmektir. Çünkü gerçek özgürlük ne tamamen bağlanmamakta ne de tamamen bağımlı olmaktadır. İkisi arasındaki dengeyi bulabilmektedir. 9. Güçlü görünmeye çalışmak. Kalbi kırık bir insanın en sık yaptığı şeylerden biri dışarıya güçlü görünmektir. İçinde fırtınalar kopsa da yüzünde hiçbir şey olmamış gibi bir ifade taşır. Çevresine ne kadar iyi olduğunu göstermek ister. "Ben iyiyim," der. "Hiçbir şey umurumda değil," der. Ama gerçekte böyle midir? Güçlü görünmeye çalışmak, bazen gerçekten güçlü olmaktan farklıdır. Çünkü bu çaba, aslında zayıf noktaları gizlemek için yapılan bir savunmadır. Kalbi kırık bir insan, zayıf ve kırılgan görünmek istemez. Çünkü geçmişte, duygularını gösterdiğinde incinmiştir. Bu yüzden ne hissederse hissetsin, belli etmemeye çalışır. Ağlamaz, dertleşmez, hatta bazen umursamaz görünerek duygularını bastırmaya çalışır. Ama unutulan bir şey var. Gerçek güç, duygularını gizlemek değil, onlarla yüzleşebilmektir. Stoacılar için güç, acıyı inkar etmek değil, onunla nasıl başa çıkacağını bilmektir. Marcus Aurelius, zorluklardan kaçan biri değil, onlarla nasıl yaşayacağını bilen biri gerçekten güçlüdür der. Güçlü olmak demek, hiçbir şey hissetmemek değildir. Aksine, duygularını kontrol edebilmek ve onları doğru bir şekilde yönlendirebilmektir. Bir insanın her zaman güçlü olması gerekmez. Bazen insanın düşmesi, hata yapması, zayıf anlar yaşaması doğaldır. Önemli olan, bu anları inkar etmek yerine onlardan ders alabilmektir. Kalbi kırık insanlar, kendilerini güçlü göstermeye çalışarak aslında en büyük yükü omuzlarına alırlar. Çünkü bu çaba, onları daha da yorucu bir sürecin içine sokar. Peki gerçekten güçlü olmak ne anlama gelir? Güç, sadece başkalarına karşı değil, kendine karşı da dürüst olmaktan geçer. Hissettiklerini bastırmak yerine onları anlamak ve yönetmek gerekir. Çünkü güçlü görünmeye çalışmak, insanın kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Gerçek güç, hiçbir şeyi saklamaya gerek duymadan olduğu gibi kalabilmektir. 10. Aniden duygusal patlamalar yaşamak. Dışarıdan sakin görünen birinin bir anda öfkelenmesi, bir sözle gözlerinin dolması ya da en ufak bir olayda aşırı tepki vermesi. Kalbi kırık bir insanın yaşadığı en büyük içsel savaşlardan biri de budur. Bastırılmış duyguların kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkması. İçine atılan her duygu bir noktada patlak verir. Bazen bir tartışma sırasında beklenmedik bir çıkışla, bazen bir film sahnesinde aniden gelen gözyaşlarıyla, bazen de hiçbir mantıklı sebep yokken içini kaplayan öfkeyle. İnsan anlam veremez. "Ben neden bu kadar sert tepki verdim?" diye sorar kendine. Çünkü asıl sebep o an yaşanan olay değildir. Biriken duyguların dışa vurumudur. Stoacılar duyguların yönetilmesi gerektiğini söyler. Ancak bu onları bastırmak anlamına gelmez. Epiktetos, içinde tuttuğun öfke seni zehirleyen bir silah gibidir der. Bir duygu bastırıldığında kaybolmaz, sadece geri çekilir ve doğru anı bekler. Ne zaman kontrol edilemeyecek kadar büyürse, işte o zaman insanın elinden kayar gider. Duygusal patlamalar yaşayan biri, genellikle geçmişte yaşadığı şeylerle tam anlamıyla yüzleşmemiştir. Onları anlamak, kabullenmek ve yönetmek yerine bir kenara itmiştir.
Ama bir kenara itilmiş duygular, insanın en savunmasız anında geri döner. Bazen bir kelime, bazen bir bakış, bazen küçücük bir olay, o saklanan hisleri açığa çıkarır. Peki, bu patlamaların önüne nasıl geçilir? Öncelikle, insanın kendi içinde ne yaşadığını fark etmesi gerekir. Öfkenin, hüznün ya da kırgınlığın farkında olmak, onları kontrol edebilmenin ilk adımıdır. Duygularınızı tanıyın, onları anlamaya çalışın. Çünkü ne kadar bastırırsanız bastırın, bir gün kontrol edemeyeceğiniz şekilde ortaya çıkacaklardır. Ve bu, genellikle en yanlış zamanda olur. Gerçek güç, duyguları yok saymak değil, onlarla nasıl başa çıkacağını bilmektir. İçinizde taşıdığınız yükleri görmezden gelmek yerine onları fark edin. Çünkü ne kadar erken fark ederseniz, o kadar erken özgürleşirsiniz. 11. Fiziksel belirtiler yaşamak. Kalp kırıklığı sadece ruhu değil, bedeni de etkiler. İnsan içten içe acı çekerken, farkında olmadan fiziksel olarak da yıpranır. Sabahları yorgun uyanmak, uykuya dalamamak ya da tam tersine sürekli uyumak istemek. Kimi zaman iştahın tamamen kaybolması, kimi zaman da kontrolsüzce yemek yeme ihtiyacı. Tüm bunlar, kalbi kırık insanların sıkça yaşadığı belirtilerdir. Çünkü beden ve zihin bir bütündür. İnsan zihinsel olarak bir şeyleri sürekli sorguluyorsa, bu bir noktada bedene de yansır. Uykuya dalmak zorlaşır. Çünkü düşünceler gece boyunca zihni meşgul eder. İştah kaybolur. Çünkü beden, hayatta kalmaya dair motivasyonunu yitirir. Ya da tam tersi, kişi içindeki boşluğu doldurmak için yemeğe yönelir. Tüm bunlar, ruhun taşıdığı yüklerin fiziksel yansımalarıdır. Stoacılar için bedenin sağlığı, zihnin sağlığı kadar önemlidir. Marcus Aurelius, zihninizi ve bedeninizi bir savaş alanına çevirmeyin. Onları uyum içinde yönetin der. Ancak kalbi kırık bir insan için bu dengeyi sağlamak zor olabilir. Çünkü zihnin içinde süren savaş, bedeni de yorarak tükenmiş hissettirebilir. Yorgunluk sadece fiziksel bir eksiklik değildir. Zihinsel yükler ağırlaştıkça beden de zayıflar. Sürekli düşünmek, geçmişi sorgulamak, duyguları bastırmak ve güven duymakta zorlanmak. Tüm bunlar bir araya geldiğinde insan enerjisini kaybeder. Dışarıdan sebebi belli olmayan bir bitkinlik hissi oluşur. Peki, buradaki çıkış yolu nedir? Öncelikle fiziksel belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekir. Bedeniniz size bir mesaj veriyorsa, onu görmezden gelmek sorunu çözmez. Sağlam bir zihin için sağlam bir beden gereklidir. Uyku düzenini korumak, doğru beslenmek ve zihni rahatlatacak aktiviteler yapmak, bu sürecin daha sağlıklı atlatılmasına yardımcı olabilir. Kalp kırıklığı sadece duygusal bir mesele değildir. Bedeniniz de bu süreci yaşar ve onu ihmal ederseniz iyileşme süreci daha da zorlaşır. O yüzden sadece zihninizi değil, bedeninizi de dinleyin. Çünkü hissettikleriniz sadece düşüncelerinizde değil, bedeninizde de iz bırakır. 12. Derin bir içsel yalnızlık hissi taşımak. Kalabalıkların içinde yalnız hissetmek. Etrafınızda insanlar olsa da sanki kimse gerçekten sizi görmüyor, anlamıyor gibi gelir. Sohbetler yüzeysel gelir, ilişkiler kopuk hissedilir. Kimseye tam anlamıyla kendinizi açmak istemezsiniz. Çünkü kalbi kırık biri için yalnızlık sadece fiziksel bir durum değil, zihinsel bir durumdur. Bu his zamanla insanın içine yerleşir. Bir zamanlar samimi gelen konuşmalar artık yapmacık gelir. Göz göze geldiğinizde insanların sizi gerçekten görmediğini düşünürsünüz. Çünkü kırgınlık insanın iç dünyasında öyle derin bir boşluk yaratır ki bu boşluğu dışarıdan kimse dolduramaz gibi hissedilir. Stoacılar için yalnızlık bir zayıflık değil, bir fırsattır. Epiktetos, gerçek yalnızlık başkalarının yokluğu değil, insanın kendi ruhuyla bağlantı kuramamasıdır, der. Yani yalnızlık hissi aslında çevredeki insanlardan değil, insanın kendi iç dünyasında hissettiği kopukluktan kaynaklanır. Birçok kalbi kırık insan kendi içinde sıkışıp kalmış gibi hisseder. Dış dünyayla bağlantıları kopar, insanlarla arasına görünmez duvarlar örer. Ama bu durum fark edilmezse giderek derinleşen bir döngüye dönüşebilir. İnsan içe kapanmayı alışkanlık haline getirdiğinde bir noktadan sonra tekrar bağ kurmak istemez.
Çünkü yalnızlık bir süre sonra tanıdık gelir, hatta güvenli hissettirir. Ama gerçek şu ki, insan tamamen yalnız olmak için yaratılmış bir varlık değildir. Hayatı anlamlı kılan şeylerden biri, paylaşılan duygular ve deneyimlerdir. Kalbi kırık biri için yalnızlık, bir süreliğine iyileştirici olabilir. Ama uzun vadede, insanı daha da içine çeken bir karanlığa dönüşebilir. Peki, bu yalnızlık hissi nasıl yönetilir? Öncelikle, yalnızlık ile yalnız kalmayı birbirinden ayırmak gerekir. Kendiyle baş başa kalabilmek, güçlü bir şeydir. Ama kimseyle bağ kuramamak, insanı içsel olarak tüketebilir. Bu yüzden önemli olan, yalnızlığı bir ceza gibi görmek yerine, onu bir farkındalık süreci olarak değerlendirmektir. Çünkü insan, iç dünyasını anladığında, dış dünyayla da daha sağlıklı bağlantılar kurabilir. Eğer sürekli yalnız hissediyorsanız, kendinize şu soruyu sorun. Bu yalnızlık gerçekten çevremde kimsenin olmamasından mı kaynaklanıyor, yoksa ben mi insanlara kapılarımı kapattım? Çünkü bazen en büyük duvarları biz kendimiz öreriz. 13. Hayata karşı umutsuz ve anlamsız hissetmek. Kalbi kırık bir insan için en tehlikeli hislerden biri budur. Umutsuzluk. Yaşanan hayal kırıklıkları, kayıplar, ihanetler ya da bir türlü geçmeyen içsel boşluk. Zamanla insanın ruhunu tüketmeye başlar. Hayat eskisi kadar heyecan verici gelmez. Gelecek belirsiz ve karanlık görünür. Bir zamanlar uğruna çaba harcadığı şeyler artık anlamını yitirir. Bu noktaya gelen biri, genellikle farkında olmadan bu hissi besler. Zaten ne yaparsam yapayım, değişen bir şey olmuyor. Her şey aynı, hiçbir şeyin önemi yok. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, sonunda yine kırılan ben oluyorum. Bu tür düşünceler, zihinde sürekli döner ve insanı daha da karanlığa iter. Umutsuzluk bir kere kök saldığında, içinden çıkması zor bir döngü haline gelir. Kalbi kırık biri, genellikle geçmişteki olumsuz deneyimlerin geleceği de şekillendireceğine inanır. Ama gerçek şu ki, hiçbir şey sonsuza kadar aynı kalmaz. Hissettiğiniz her şey geçicidir. Bugün içinden çıkılmaz gibi görünen şeyler, birkaç yıl sonra geriye dönüp bakıldığında çok daha farklı görünebilir. Peki, umutsuz hissetmekten nasıl kaçınılır? Öncelikle, içinde bulunduğunuz durumun geçici olduğunu kabul etmek önemlidir. Hayat, inişler ve çıkışlarla doludur. Şu an karanlıkta olmanız, ışığın asla gelmeyeceği anlamına gelmez. Stoacı bakış açısıyla bakarsak, insanın en büyük gücü, yaşadığı olaylara verdiği anlamı değiştirebilme yeteneğidir. Çünkü umut, bir beklenti değil, bir bakış açısıdır. Eğer şu an her şey anlamsız ve boş geliyorsa, kendinize şu soruyu sorun. Gerçekten hiçbir şeyin anlamı yok mu, yoksa ben mi şu an böyle hissediyorum? Çünkü bazen, gördüğümüz dünya, içimizde hissettiğimiz şeylerin bir yansımasıdır ve hisler değiştiğinde dünya da değişir. Bu kısır döngüden nasıl çıkılır? Şimdiye kadar kalbi kırık insanların en yaygın 13 özelliğini konuştuk. Ama bu videonun başında söylediğim gibi, burada sadece bu belirtileri anlamakla kalmayacağız. Çünkü asıl önemli olan, bu kısır döngüden nasıl çıkacağınızı bilmektir. Kalp kırıklığı, bir noktada hayatın bir parçası gibi gelir. İnsan zamanla buna alışır. Hatta bu duygunun içinde kaybolur. Ama alışmak, onunla yaşamak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Hissettiğiniz her şey, zihninizin oluşturduğu bir çerçevedir ve bu çerçeveyi değiştirmek sizin elinizdedir. Bu süreçten çıkmak için önce farkında olmak gerekir. Şu an yaşadığınız hislerin sizi nasıl yönlendirdiğini, hangi düşünce kalıplarının içinde sıkıştığınızı fark ettiğiniz an, değişim için ilk adımı atmış olursunuz. Sonrasında ise bu hisleri nasıl dönüştüreceğinizi bilmeniz gerekir. Kalp kırıklığı, herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı bir şeydir. Ama önemli olan, bu acının sizi nasıl şekillendirdiğidir. Bırakıp giden birine, hayal kırıklığına uğradığınız bir duruma ya da geçmişte yaşananlara tutunmak, sadece sizi daha fazla incitir. O yüzden şimdi, bu kısır döngüyü kırmak için neler yapabileceğinize bakalım. 1. Geçmişle savaşmayı bırakın. Ne kadar düşünürseniz düşünün. Geçmiş değişmez. Ama ona yüklediğiniz anlam değişebilir. Sürekli, keşke farklı yapsaydım demek yerine, bu deneyim bana ne öğretti diye sormaya başlayın. Stoacılar için geçmiş bir öğretmendir. Ama ona takılıp kalırsanız,
bugünü kaybedersiniz. 2. Zihninizi kontrol edin. Zihninizin sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Marcus Aurelius, dışarıdan gelen hiçbir şey seni incitemez. Seni inciten, ona verdiğin anlamdır der. Eğer sürekli acıyı besleyen düşünceler içindeyseniz, farkında olmadan kendinizi daha da dibe çekersiniz. Zihninizin yönlendirdiği düşüncelere dikkat edin ve onları bilinçli şekilde değiştirmeye çalışın. 3. Bağlılıkla bağımlılığı ayırt edin. Bağlanmak güzeldir ama bağımlı olmak sizi tüketir. Eğer bir insanın ya da bir olayın sizi tamamen tanımlamasına izin verdiyseniz, orada bir bağımlılık başlamıştır. Bağlılık sağlıklı bir bağ kurarken, bağımlılık insanı kendine hapsetmeye başlar. 4. Kendinizi tanıyın ve duygularınızı kabul edin. Kalp kırıklığı, bir şeyleri yanlış yaptığınız anlamına gelmez. Duygularınızı inkar etmek yerine onları anlamaya çalışın. Hissettiklerinizin farkında olmak, onlarla başa çıkmanın ilk adımıdır. 5. Hayatınızı sadece duygularınız üzerine kurmayın. Epiktetos, kontrol edebileceğin şeylere odaklan, edemediklerini bırak der. Hayatta kontrol edemediğiniz şeyleri değiştirmeye çalışarak vakit kaybetmek yerine kendi yolunuzu çizmek için harekete geçin. 6. Yalnızlıktan korkmayın ama ona alışmayın. Yalnız kalmak, kendinizi keşfetmek için bir fırsattır. Ama yalnızlığı sürekli bir yaşam biçimi haline getirdiğinizde, farkında olmadan kendinizi hayattan koparırsınız. İnsanlarla bağ kurmaktan kaçmak yerine, doğru insanları bulmaya odaklanın. 7. Kendinizi geleceğe açın. Şu an yaşadığınız şeyler kalıcı değil. Bugün içinde kaybolduğunuz duygular, bir yıl sonra çok daha farklı görünecek. Hayat sürekli değişir ve siz de bu değişime uyum sağlayabilirsiniz. Ve unutmayın, acılar sizi tanımlamaz. Ama onlarla nasıl başa çıktığınız, kim olduğunuzu belirler. Şimdiye kadar kırık bir kalple yaşadıysanız, artık bu yükü taşımak zorunda olmadığınızı bilin. Şimdi bu bilgileri gerçekten hayatınıza uygulayıp uygulamayacağınız tamamen sizin elinizde. Hayatta herkesin bir noktada kalbi kırılır. Güven duyduğunuz biri sizi yarı yolda bırakır, en çok değer verdiğiniz kişi sizi anlamaz ya da beklediğiniz şeyler gerçekleşmez. İlk başta bu acıyla nasıl başa çıkacağınızı bilemezsiniz. Zaman geçtikçe alışıyor gibi görünseniz de, aslında içten içe bu kırıklığı taşıdığınızı fark edersiniz. Ama işte buradaki en önemli nokta, bu acının sizi nasıl şekillendirdiğini siz belirlersiniz. Kalp kırıklığı, insanı zayıflatabileceği gibi ona yeni bir güç de kazandırabilir. Önemli olan, onun sizi kontrol etmesine izin vermemek ve bu duyguların içinde kaybolmadan ilerleyebilmektir. Bugün bu videoda, kalbi kırık insanların en yaygın 13 özelliğini ve bu kısır döngüden nasıl çıkılabileceğini konuştuk. Ama burada asıl önemli olan şey, bu bilgileri hayatınıza nasıl uygulayacağınızdır. Kendinize şu soruyu sormanın zamanı geldi. Beni asıl inciten şey, yaşadıklarım mı yoksa onlara verdiğim anlam mı? Şimdi sıra sizde. Yorumlara yazın. Bu belirtilerden hangisini kendinizde gördünüz? Ya da geçmişte yaşadığınız bir kalp kırıklığını nasıl atlattınız? Belki sizin yorumunuz, bu süreci yaşayan başka birine ilham olur. Eğer bu içerik size değer kattıysa, beğenerek daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve eğer bu yolculukta daha derin bir destek almak isterseniz, katıl butonuna basarak topluluğumuzun özel bir parçası olabilirsiniz. Unutmayın, acınız sizi tanımlamaz. Yaşadıklarınız sizin kim olduğunuzu belirlemez. Gerçek güç, geçmişin gölgesinde kaybolmak değil, onun içinden geçip yolunuza devam edebilmektir. Peki, siz bu yükü bırakmaya bugün karar verebilir misiniz? Yorumlarda buluşalım.